Merhabalar değerli dostlar, Lezzet Peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün küçük misafirlerimizi ağırlayacağız ve onların sevebileceği bir yemek yapmak istedik. Bu da en popüler yemeklerden birisi olan çıtır tavuklar. KFC ve Popeyes'te genelde gittiğiniz zaman çocukların severek yediği, hatta bizim de severek yediğimiz bir tarif olacak bu. Ancak küçük konuklarımız geleceği için farklılaştırdım biraz. Normalde yaptığımızın dışında acı olmadan çocukların daha çok sevebileceği tarzda bir yemek olacak. Hemen uzatmadan başlayalım. Yarım kilo tavuk göğsünü gördüğünüz üzere şu şekilde kesmiş oldum. Ben kesmeden önce biraz donduruyorum. Böyle tam donmaya yakın da buzluktan çıkartıp daha katı olduğu için daha rahat bir kesim yapabiliyorum. Ardından bir tatlı kaşığı toz, tatlı toz biber, tuz, toz sarımsak, baharat. Ne baharatı? Bildiğimiz yine marketlerde satılan tavuk baharatları var. Bunun içerisinde zaten sarımsak da var, kekik de var. Oradan biraz koydum. Kekik koydum. Kekiği de çok seviyoruz ailece. Karabiber ve ketçap. Hepsi zaten ekranda gözüküyor. Şimdi bunları ilk başta, ilk aşamamızda yemeğimizin hepsini bir kapta toplayıp baharatlayacağız bütün tavuğu. Ardından da bunları biraz bekleteceğiz. Sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada da göreceksiniz zaten. Hemen başlayalım. Bakın bu şekilde. İlk başta ketçabımı atayım. Diğer baharatları da ekleyelim. Eldiven taktım. Elimi kirleteceğim çünkü. Ya bakıyorum ben de videolara. Kaşıkla tabii ki bu işi yapıp maşayla yapanlar da var. Ama en güzeli bence elle bu harcı karıştırmak. Her tarafında buluyoruz. Kekik ve karabiberi ekledim. Ardından toz sarımsak. Ben toz sarımsağı daha çok seviyorum. Diğer sarımsağa nazaran, yani orijinal sarımsağa nazaran. Biraz daha yedirebiliyorum yemeklere sos olarak. Bu olmadığı zaman tabii ki her şeyin tazesi daha güzel ama sarımsağın tadı, balıkta da çok kullanırım bunu. Çok da işe yaradığını, çok daha güzel tadını aldığını görüyorum. Tuz ve toz kırmızı biber. Bu da biraz renk katsın diye. Şimdi şunları güzelce bir harmanlayalım. Harmanladıktan sonra değerli izleyiciler, bunu buzdolabında 1-2 saat bekleteceğim. Ardından bunlar için bir bulamaç hazırlayacağız. Şimdi biliyorsunuz, genelde tariflere baktığınız zaman tariflerin birçoğunda mısır gevreği var. Ben onu kullanmayacağım bugün. Onu kullanmışlığım da var bu arada. O da ayrı bir keyif veriyor, ayrı bir güzellik katıyor yemeğe. Ama bugün ona girmeden unla, nişastalı bir unla bunu yapacağız. Çok da güzel olacak, emin olun. Tarifi uygularsanız, tabii ki baharatlar kişiye göre değişiyor. Ama ölçüleri uygularsanız eminim ki çocuklarınız da çok keyif alacak, severek yiyeceklerdir. Şimdilik bu kadar görüyorsunuz. Bunu streçleyip üzerini kapatıp buzdolabında 2 saat bekletiyoruz. Evet, ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada tavuklarımızı kızartırken üstüne koyacağımız o çıtır katmanı hazırlayacağız. Onun için istasyon yöntemini kullanacağız. 2 tane kap alıyorum önüme. Birisinde bulamaç, birisinde de un karışımını hazırlayacağım. İlk başta elimde ne var? Elimde un var. Bulamaç için başlayalım. Bulamaç için 2 yemek kaşığı veya 3 de olabilir. Sizin yani tavuğunuza bağlı. Zaten hepsini kullanmayacağız. Biraz artacak. Bu şekilde kullanalım. Yanına kıtırlık versin diye nişasta, bu mısır nişastası da olabilir. Buğday nişastası da olabilir. Ardından bu bulamaç olacağı için, bulamaç da biliyorsunuz malum yapışkan, ara kademede olacak. Yani ara katta olacak bu. Bundan dolayı da ısırdığımız zaman dış katmanla iç katman arasında olduğu için güzel bir lezzet vermesi adına buraya baharatlar koyabilirsiniz veya en son un kısmında da en dış katmana da koyabilirsiniz. Ben burada tercih ediyorum. Biraz olmazsa olmazı tavuğun köri. Burada çok iddialı bir tadı var bunun. Çok dikkatli olmanız lazım. Fazla koyarsanız sıkıntı yaratabilir. Bakın ilk önce katıları bir güzel karıştıralım kaşıkla.
Evet. Muhteşem kokular geliyor şu anda köriden. Ardından biraz kabartma tozu. Bakın çok değil, ben buraya koydum ama bir ne kadar diyelim, bir çay kaşığı kadar olabilir. O da form kazanmasını sağlayacak. Şimdi bu aşamadan sonra bulamaça döneceğiz. Soda da kullanılabilir burada. Su da kullanılabilir. Ben sodayı kullandım. Biliyorsunuz internette yine dolaşan yalancı kalamar, tavuk göğsünden yapılan kalamar tarifi var. Hakikaten yani tariflerin hepsi birbirinin aynısı neredeyse. Oradaki doku kalamar dokusuna çok benziyor ama benim burada onu yapmak isteme durumum söz konusu değil. Biz şu anda bu yemeği yaparken KFC veya Popeyes'teki çıtır tavuğu istediğimiz için ben soda kullanmayacağım. Soda hakikaten çok farklı bir tat veriyor. Başlı başına zaten kendi hamuru bu bulamaçı ayrı bir yemek gibi oluyor şahsen. Biz su katarak yavaş yavaş bunu açmaya çalışacağız. Başlayalım. Bakın şöyle karıştıralım. Biraz cıvık bir sos istiyorum. Onun için elinizi korkak alıştırmayın. Olabildiğince fazla su kullanabiliriz. Bakın bu istediğimiz bir kıvam değil. Daha da çok koymamız gerekiyor. Biraz daha cıvık yapabiliriz. Ben bu sosun çok tavuklara bulanmasını istemiyorum. Isırdığım zaman tavuğun gelmesini istiyorum ağzıma. Bazen o hatayı da yaptığım oldu. Çok fazla yoğun yapmıştım bu bulamacı. Ardından da tavuk yerine bulamaç yemeye başladık. Çok yapıştı üzerine. Ben biraz daha böyle üzerinden akıp gitmesini istiyorum bulamacın. Bu tamamen yine sizin tercihiniz. Kişilere göre değişiyor. Ama benim tercihim de bu. Bakın güzel bir kıvama gelmek üzere. Şimdi şunu düşünebilirsiniz, tuz neden yok diye. Aslında tuz bir hayli koydum ben tavuklara. Tavukların yanında her zaman bir şeyler olur, soslar olur. Ben bunun yanında cheddar sos da yapacağım. Videonun ilerleyen kısmında göreceksiniz. Onun da değişik bir teknikle yapacağım. Daha doğrusu pratik bir teknikle yapacağım aslında. Şimdi ocakta ısıtma, kremayı açma durumlarına girmeden farklı bir yöntemle 3 dakikada hemen cheddar sosunu yapacağız. Evet, bulamaç. Bakın dokusuna bakalım. Bakın tam istediğim gibi. Tavukları alacak, üzerine yapışacak. Yani bulamaç burada görevini yapacak, öne çıkmayacak. Rol çalmayacak yani bizim yemeğimizden. Şimdi diğer tarafa gelelim. Un kısmına. Yeni bir kaşık alalım kendimize. Evet, şimdi un kısmına geçiyoruz. İkinci istasyonumuz. Aslında bu kuru olacak. Şöyle yine 2-3 kaşık. Yani bunun da ölçüsü çok önemli değil. Sonuçta tatlı yapmıyoruz. Bunların bir kısmı kalacak yine. Nişasta koyuyoruz. Nişasta çok çok önemli. Patates kızartmalarında son dönemlerde görüyorum, popüler videolar arasında hep nişastalı tarifler var. Patatesi püre haline getirip nişasta ile birlikte tekrar kızartılıyor. Bence patatese eziyet ediliyor diye düşünüyorum. Zaten patatesin kendi nişastası var. Yani yeni bir şeyler yapabilmek adına böyle ilginç ilginç şeyler izliyorum ben de videolarda. Ancak tavuk için daha kıtır olabilmesi adına mutlaka kendi nişastası olmadığı için nişasta takviyesine ihtiyaç var. Bu en üst katman olacağı için o kıtırlığa hakikaten bizim ihtiyacımız oluyor. Burayı da biraz kabartma tozu alalım. Şöyle ucuyla hemen kaşığımıza. Burası da tamam. İkinci aşamayı da hallettik. Şimdi üçüncü aşama kızartma aşaması. Bu kızartma aşamasında da özel bir şey yok. Yani yine pratik olmak adına derin bir yağda yapmak önemli. Yağlar da çok pahalı oldu malum. Olabildiğince az yağ, çok verim elde edebilmek adına daha küçük tencere, daha derin yağ, daha az yağlı olabiliyor. Onun için ben de tencerelerimin arasında biraz daha küçük bir tencere seçtim.
Şuna dikkat yalnız, yağımızın iyice kızarması lazım. Kızarmadan attığımız takdirde biraz lapa kalacaktır yine. İstediğimiz gibi olmayacak. Dıştaki katman yağ çekecek temelli ve ilginç bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Öğrenciyken yaptığım hatalardan birisiydi bu. Hemen 3. aşamaya geçelim. Evet, son aşamamıza geldik. Buzdolabından beklettiğim tavukları alıyorum. Bulamacın içerisine atıyorum. Tek tek uğraşmaktansa hepsini atıp karıştırmak daha pratik olduğunu düşünüyorum. Kaşığımızı alalım. Güzelce bulayalım. Bu arada yağın altını açmıştım. Şimdi bu istasyon tekniğinde bir elimizin temiz kalması son derece önemli. Şimdilik kaşıkla karıştıracağım. Direneceğim elimi sokmamaya. Ama istediğim kıvamı göremezsem elimi de daldırmayı düşünüyorum. Ama şimdilik iyi gözüküyor. Evet. Gayet de güzel. Evet, şimdi alalım bir tane. Gördüğünüz gibi tavuğumuzu güzel de bir almış. Şuradan güzelce bulayalım. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. Çok fazla un olmaması lazım. Çok fazla un olduğu zaman da söylediğim gibi amacın dışına çıkıyor. Biz tavuk istiyoruz. Tavuk yerine bir kızarmış unla karşı karşıya kalıyoruz. Yemeğin önüne çıkmasını istemiyoruz. Hemen yağımızı atalım. Evet. Evet, duyuyorsunuz biraz arka plandaki sesi muhtemelen. O aradığımız sesi de duyuyorum ben burada. Şimdi bunları teker teker bulayarak yağımın içerisine atacağım. Evet. Şimdi tabii burada dayanamayacağım. Elimi de yine pratik olması adına bulamacın içerisine de atmayı düşünüyorum. Değerli izleyiciler. Unu da bir şekilde böyle bana biraz yavaş geldi. Tabii videonun hatırına şimdilik böyle gidelim. Sonrasında hızlanacağız elbette. Evet. Şimdi seri üretime geçebiliriz. Cheddar sosuna geldim. İlk önce hamburger için hamburger peynirlerini, cheddar peynirlerini olabildiğince özenli de kesmeye gerek yok. Minik minik keselim. Gördüğünüz üzere. Ne kadar küçük kesersek o kadar çabuk eriyecektir zaten. Şimdi ben ocakta ısıtmıyorum. Yalnız ocakta yapmak için şuna dikkat etmeniz lazım. Krema ve cheddar kullanıyoruz. Kremanın ısısını ilk önce kremaya koyuyoruz, ısıtıyoruz. Kremayı kesinlikle kaynatmıyoruz. Kaynama aşamasına geldiğinde krema kesilebilir. Tabii birçok evde dereceyi ölçen cihaz yok. 60 derece civarında olması lazım tam kaynamadan. Et pişirirken de zaten biz ona çok dikkat ederiz. Et 60 derece olduğu zaman orta pişmiş ve çok lezzetli sulu sulu bir et oluyor. Bunda da öyle. Ama o cihaz yoksa biraz göz kararıyla tam kaynamaya yakın ufak ufak kabarcıklar çıktığı anda ocaktan alın. Aynı ocakta bırakmayın. Ve üzerine cheddar'ı ekleyerek bol bol karıştırarak cheddar sosunuzu yapabilirsiniz. Kimisi yoğun seviyor, kimisi daha sıvı akışkan seviyor. Ben akışkan sevdiğim için krema miktarını biraz daha fazla kullanacağım. Şu anda elimde bir fondü kapı var. Bunun içerisinde görüyorsunuz şu anda zaten. 3'te 1'ini dolduracağım. Hatta şöyle de yaparım. Yani direkt bunu da koyabiliriz. Söylediğim gibi çok özenli olmaya gerek yok. Bu şekilde mikrodalgaya koyacağım. Mikrodalgada kontrol ede. Şimdi burada da kremanızın ısısına bağlı olarak kalacak sürede değişebiliyor. Ben buzdolabından aldım daha yeni kremayı. Gördüğünüz üzere evet. Yani göz kararı. Biraz üzerini kapladı. Biraz daha koyabilirim. 1 dakika. Yani herkese göre değişir. Ara ara 30 saniyede bir zaten
kontrol etmenizde fayda var. 1 dakika, 1,5 dakika arasında iyi bir kıvama gelecek ama bol bol karıştırmayı da unutmayın. Hemen bakalım. Evet, yemeğimiz hazır. Dokusunu görüyorsunuz. Dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu. Bakın içi yumuşacık ve sulu sulu. Bir de cheddar sosuna bakalım. Akışkan sevdiğimi söylemiştim. O da enfes oldu. İnanın bana kalmadı. Çok çabuk hemen tükendi. Bu yemeği yapacaklara da şimdiden afiyet olsun.